Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere bir bakacağız. Ancak öncelikle gelen bir soru vardı. GMSTR, bu Gümüş Borsa Yatırım Fonu ve Darphane Altın S1 Borsa Yatırım Fonu'nun gramlarla bir korelasyonun olup olmadığını sormuş bir arkadaşımız. Bunun için Matrix ekranına geçeceğim. Öncelikle buradaki fiyatın ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Gümüşteki fiyat 6,5 gram gümüşün fiyatıdır. Altın S1'de ise 0,01 gram altının fiyatıdır. Yalnız bu fiziki teslimatı olan bir altın sertifikasıdır. Dolayısıyla kapalı çarşı fiyatıyla bunu düşünmeniz gerekir. Bankalardaki o ekran fiyatından farklı olabilir. Bunun dışında bunun bir hisse senedi olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla bakın bunun bir derinliği de vardır. Örneğin burada derinlik ekranını görüyoruz ve baktığımızda da bakın bir emir, bir emir, iki emir, yani son derece emir sayısı düşük. Burada satıcılara baktığımız zaman 4400 lotluk bir satış emri olduğunu görüyoruz. Yani şu an satışta 10 kademelik, bakın satışta 1 milyon liralık hepi topu bir hisse var. Dolayısıyla burada bu sığ bir tahta olduğu için çok sert aşağı ve yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. O nedenle evet, gramlarla bir korelasyonu vardır, fakat gene kendi içinde de arz talep dengesinden kaynaklı bazı dinamikleri vardır. Bu noktada da genelde özellikle GMSTR'de, bu Gümüş Borsa Yatırım Fonu'nda QNB yatırımın bir borsa fonu olduğu için QNB yatırım bunu dengelemeye çalışır zaman içinde. Ancak tabi burada çok sert dalgalanmalara da maruz kalabilirsiniz. Bunun bilincinde olup işlemlerinize yön vermeniz gerekir. Bu fonlar neden tercih ediliyor? Alım-satım farklarının düşük olmasından dolayı. Kısa vadeli alımlar satımlar için oldukça uygun oluyor. Özellikle trade edenler, stop kullanmak isteyenlerin daha çok tercih ettiği bir fondur bunlar. Çünkü gram yatırımlarında örneğin stop koyamazsınız. Alım satım farkları o kadar yüksektir ki koyduğunuz stoptan çok daha fazlasını alım satım farkından kaybedersiniz. Ancak tabii bunun arka planda gene bir hisse senedi dinamiğinin olduğunu unutmayın. Şu derinlik ekranının analizini yapabiliyor olmanız lazım. Aracı kurum dağılımlarını, hatta takas analizini biliyor olmanız lazım. Burada yatırım fonları mesela ne yapıyor? Alıyor mu, satıyor mu? Emeklilik fonunun işlemleri ne şekilde gelişiyor? Bunları takip etmeniz gerekir. Sağlıklı kararlar alabilmek için. Bu bilgilere sahip değilseniz sıkıntılı günlerde yaşatabilir bu borsa yatırım fonları. Şimdi buradan grafiklerimize dönecek olursak gümüşle başlayalım öncelikle. 31.80 desteğimiz kırılmış durumda. Şu an için takip edeceğimiz aşağıda 30.19-29.70 desteğimiz var. Bu destek korunduğu sürece sorun yok. Şu son talep kadar arzın geldiği bir süreç takip edilir. Ancak şu an için 31.30'larda bakın destek bulmuş durumda. Dolayısıyla bir önceki dibin üstünde bir dip oluşturacak mı, bunu takip edeceğiz. Bu tarz bir hareket gelecek olursa, her ne kadar bu satışlar bir önceki dibe çok yaklaştığı için alıcıların zayıfladığı, satıcıların güçlendiği bir süreci bize gösteriyor olsa da sonuçta bu bölgeye kadar ulaşamadığı için bir önceki tepenin de geçildiği bir yükselişin gelme ihtimali hala var. Ancak aşağıda 29.70 kırılacak olursa, gene bakın burada bir önceki dip bölgemiz var. 28-27-70 bölgesine kadar satışların devamı beklenir. Ancak bakın şuradaki yatay bant hareketinin desteği korunduğu sürece 26-64-26. Bu destek korunduğu sürece de yatay bant hareketin teyidi alınacaktır. Ve tekrar yukarıda 35 dolarlara doğru bir yükseliş yaşanabilir. Ancak burada uzun vadeli yatırımcı, alım yapmak isteyen yatırımcıların 33 doların geçildiğini görmesi daha sağlıklı olacaktır. Ancak tabi bu tarz bir yükseliş öncesinde de şu 30 dolar desteğine ulaşıp ulaşmadığı da çok önemli olacak. Çünkü bu bölgeye kadar satışlar gelirse burada bir talep arz dengelenmesi olmuş olacak ve hedefimiz de maksimum yukarıda bu sefer 35 dolarlar olacaktır. Dolayısıyla
Dolayısıyla çok dar bir alanda işlem yaptığımız gerçeğinden dolayı şu dip oluşumu önümüzdeki günlerde çok kıymetli olacak. Şimdi buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde son satışlar aşağıda 30.80'lerden bir destek bulmuş durumda. Bu desteğimiz korunduğu sürece en kötü ihtimal bir çift dip yapmış olacak ve buradan gelecek olası alımlar yukarıda 32.20'leri de geçecek olursa şu yükseklik kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da yaklaşık 2-2,5 dolarlık bir yükselişi getirecek ki bunun da 33.14'ün geçildiği bir sürecin ilk sinyali olacaktır. Dolayısıyla bu dipteki bu tarz bir oluşum tepkiden daha güçlü alıcıların geldiği bir süreci bize gösterebilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yukarıda 32.20, aşağıda da 30.80 önemli destek direnç bölgemiz. Buradaki paternlere göre yön netleşecektir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında hala bir sorun yok. 2670-2632 bölgesi destek olarak çalışmakta. Bunun da altında 2600'lere kadar sarkmalar olabilir. Hem şu son bakın talebin geldiği destek bölgesi hem de bir psikolojik destektir. 2600 korunduğu sürece orta uzun vadeliler için ons altında herhangi bir sıkıntı yok. Bu destekler kırılacak olursa da maksimum 2483-2447'ye kadar olan satışlar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişin devamı ve hatta 2790'ların geçildiği bir süreçte yaşanabilir. Ancak 2447 kırılacak olursa burada düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini düşünürüz ve 2287'lere kadar satışlar devam edebilir. Şimdi buradan ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 2643'lerden bir tepki aldık. Bu da şu son düşüşün %50'sinden dirençle karşılaşıp tekrar satışa döndü. Ve şu anda da bakın burada yatay bir bant hareketi var. 2710-2714 yukarıda direncimiz olarak karşımıza çıkacak. Aşağıda da 2643'ü takip edeceğiz. Şu kırılıma göre yön netleşecektir. Burada tabii şu son oluşacak dibin de önemi çok fazla. Eğer 2643'lere kadar satış gelecek olursa bir çift dip ihtimali evet olacak, ancak şu son talep kadar arz geldiği için yatay bant riski de gündemde olur. Ancak bu dip bir önceki dibe ulaşmadan tekrar alımlarla karşılaşacak olursa da yukarıda 2710-2715 dirençlerinin kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. Dolayısıyla şurada oluşacak dibi yakından takip etmemiz önemli olacak önümüzdeki günlerde. Şimdi buradan altın gümüş rasyosuna geçmek istiyorum. Uzun zamandır analizlerden çıkartmıştım. Geçenlerde bir arkadaşımız rica etti. Onun için bir tekrar bakmak istiyorum ve neden analizlerden çıkarttığımı da bir anlatayım. Bakın uzun zamandır bir yatay bant hareketi içine girmişti rasyo. Dolayısıyla burada bir belirsizlik sürecini bize gösteriyor. Fakat buradaki bu yatay bant içindeki iniş çıkışlar da yanıltıcı sinyaller üretebiliyor. O nedenle daha güvenli işlemler yapmak için bir süreliğine rasyodan uzak durmayı tercih edeceğim. En azından bakın şu yatay bandın kırıldığını görmemiz gerekecek. Yukarıda 91 ons direnci önemli, geçilmesi durumunda. Burada rasyoda yükselişlerin devamı beklenebilir. Dolayısıyla gümüşün daha sert satışlar aldığı bir süreç yaşanabilir. Aşağıda ise destek olarak 72-73 onsu takip edeceğiz. Bu bölgenin altına inmesi de gümüşün daha da güçlenerek alımlarına devam ettiği ve yükselişlerin sürdüğü bir dönemi bize gösterecektir. Ancak şu yatay bant içinde ürettiği sinyaller sorunlu olacaktır. Yanlış algılara sebep olur. O nedenle çok detay bir analiz de yapmak istemiyorum rasyoda. Şu yatay bandın takibi çok daha sağlıklı olacaktır. Destek veya direnç kırılımlarına göre önümüzdeki süreçte rasyoyu da tekrar analizlere dahil ederim. Şimdi buradan platine geçecek olursak, platinde hatırlarsanız 980 desteğimiz vardı. Cuma günü gelen Amerika saatlerinde özellikle gelen satışlarla birlikte bu destek kırıldı. Fakat aşağıda da 960 desteğimiz gene önemliydi. %78.6'nın geçtiği. Bu bölgede şu an için destek olarak çalışıyor. Bu 964 desteği çalıştığı sürece yükselen dipler şeklinde yükselişlerin devam edeceği ve yükselen tepelerin yani 1050'nin geçildiği bir süreci bekleyebiliriz. Ancak 964 kırılacak olursa ve aşağıda
948-940 bölgesine kadar satışlar devam edecek olursa da burada da gene bir bakın talep ve arz dengelenmesi oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu bölgede bir yatay bant hareketi takip ederiz. Ancak burada 940 desteği kırıldığı takdirde de tekrar 900 dolarların altına sarkan hareketler beklenebilir. Yukarıda da yükselişlerin devamı için takip etmemiz direnç bölgesi 1002. 1002 üstü hareketler burada bir dip oluşumunu ve yükselişin başlamış olabileceğini bize gösteriyor olacak. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yukarıda ne diyorduk? 1004 direncimiz var. Bu geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemeyiz demiştik. Ve aşağıda 964'e kadar satışlar derinleşti. Sonrasında bakın buradan gelen tepki minimum tepki sınırında tekrar satışlarla karşılaşıp şu an için bakın burada bir çift dip oluşturmuş durumda. Bu gayet pozitif bir görünüm. Ancak bunun yükselişinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 998 üstünde hareketler görmemiz gerekir. 998 üstü hareketler şu yükseklik kadar bir yükselişin geleceğini bize gösterecek ve şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiği bir süreci takip ederiz. Ancak burada bakın tekrarlıyorum 964'te çift dip oluştu mu sorusunun cevabı için 998'in geçildiğini görmemiz gerekir. Aksi takdirde aşağıda 964 kırılacak olursa satışların derinleştiği gene bir süreç takip edebiliriz. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da gene hatırlarsanız 1253-1212'lerde bir direnç olduğundan ve burada satışlar gelmesi durumunda bir fincan kulp formasyonu oluşabileceğinden söz etmiştik. Bunun da destek bölgesi olarak 984-949'u belirlemiştik. Şu an için bu bölgeden destek almaya çalışıyor. 949 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada bir yatay bant hareketi oluşabilir. Bu da bu kulp oluşumunun dip hareketi olacaktır ve son derece sağlıklıdır. Yukarıda takip edeceğim artık yeni bir direnç bölgemiz var. 1091-1069. Bu bölge geçilmediği sürece dipte yatay bir bant hareketi ve sonrasında bu bölgenin kırılarak şu kulbu tamamladığı bir süreç takip edilir genelde. Ve bu yatay bant hareketi aslında bize alım fırsatı içinde oldukça uygun stratejiler oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Ancak tekrarlıyorum aşağıda 949 çok önemli bir destek bölgemiz. Buradan son olarak Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçersek burada da uzun zamandır 981-973 önemli olacak demiştik. Bu bölgeye kadar satışlar geldi. Ancak bunun 949'lara kadar yüksek zaman dilimlerindeki analizden dolayı sarkmasında herhangi bir sakınca yok. Ancak şu an için bakın bu destek bölgesinde bir çift dip hareketi oluşacak mı? Bunu takip ediyoruz. Ancak çok dar bir alanda oluşuyor. Çok sağlıklı bir görünüm değil bu aslında. Burada yukarıda tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için 1040'ın geçilmesi gerekir. 1040 geçilmediği sürece dipte gene yatay bir bant hareketi gerçekleşecek. 1040 üstü hareketlerde de minimum 1077, maksimum 1123'lere kadar yükselişler tepki olarak kalacaktır. Burada daha çok yüksek zaman dilimlerindeki analizleri takip ederek oradaki o kulbun dip oluşumunu netleştirmemiz çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu tarz bir oluşum sonrasında düşük zaman dilimlerinde çok daha uygun alım fırsatları yakalayacağımızı düşünüyorum. Ancak şu an için yukarıda 1040 önemli bir direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.